Rigel Remedy'nin frekansına hoş geldin. Eğer hayatında sürekli aynı döngüleri yaşıyorsan, ne kadar öğrenirsen öğren, bir türlü netlik oluşmuyorsa, bilgi topluyorsun ama uygulamaya geçemiyorsan, iletişimde ya kendini ifade edemiyor ya da yanlış anlaşıldığını hissediyorsan ve içten içe hep bir yetersizlik hissi varsa, bu bir tesadüf değil. Bu, senin doğum haritanda yazıyor olabilir. Eğer senin de Kuzey Ay düğümün ikizlerdeyse ya da 3. evdeyse, bu video sana hayat yolunda gitmen gereken yönü anlatır. Ama en başta şunu söylemem gerekiyor. Bu anlatım genel bir çerçeve. Çünkü senin haritanda Kuzey Ay düğümünün yöneticisi olan Merkür'ün ve Güney Ay düğümünün yöneticisi olan Jüpiter'in konumu bu enerjiyi hayatında nasıl yaşadığını belirler. Yani Kuzey Ay düğümü sandığından çok daha kişisel. Eğer bunu kendi haritan üzerinden net görmek istersen, birebir astroloji danışmanlığı için bana ulaşabilirsin. Şimdi gel, genel resmi birlikte görelim. Kuzey Ay düğümü senin en iyi versiyonuna ulaşmanın yönünü gösterir. Ama bu yol konfor alanında değil, tam tersine seni zorlayan yerde başlar. Çünkü 3. ev ikizlerin doğal evidir. Bu yüzden bu iki yerleşim benzer bir yolculuktan geçer. Ama birebir aynı değil. Kuzey Ay düğümü ikizler sana nasıl olman gerektiğini söyler. Daha meraklı, daha esnek, daha açık fikirli. Kuzey Ay düğümü 3. ev ise sana nerede gelişeceğini gösterir. İletişimde, öğrenme süreçlerinde, kendini ifade etmede. Ama sonuçta ikisi de seni aynı yere getirir. Bilgiyi yaşayan ve paylaşan birine. Senin geldiğin yer yay enerjisi. Ve bu sana şunu getirir. Her şeyi bildiğini sanmak, kesin doğrulara tutunmak, büyük konuşmak, detayları küçümsemek ve en kritik nokta, öğrenmeden biliyor gibi davranmak. Bu yüzden hayat sana şunu yaşatır. Yanlış anlaşılmalar, kopuk iletişimler, yüzeysel bağlar ve zihinsel bir yalnızlık hissi. Çünkü senin ruhun şunu ister. Öğrenmek, anlamak, bağ kurmak ve paylaşmak. Ama gölge tarafın şunu yapar. Dinlemeden cevap verir. Öğrenmeden öğretmeye geçer. Detaylardan sıkılır. Ya da fazla düşünür ama harekete geçmez. Ve bazen kendi sesini bastırır. İşte bırakman gereken yer tam olarak burası. Ben zaten biliyorum hali. Katı düşünceler. Tek doğruya tutunmak. Dinlememek. Senin gitmen gereken yer merak. Her şeyi biliyormuş gibi değil, öğreniyormuş gibi yaşamak. Soru sormak. Gerçekten dinlemek. Detayları fark etmek ve kendini sade bir şekilde ifade etmek. Karmaşık değil, anlaşılır olmak ve en önemlisi bilmiyorum diyebilmek. Çünkü gerçek bilgelik orada başlar. İlişkilerde zorlanmanın sebebi de bu. Ya kendini ifade edemezsin ya da karşı tarafı gerçekten dinlemezsin ve bu da kopukluk yaratır. Şimdi gelelim iş ve para konusuna. Sen çok öğrenir ama uygulamazsın. Aynı anda birçok şeye dağılırsın. Büyük fikirlerde kalır, detaya inmezsin. Ama bu senin gerçek yolun değil. Senin gerçek yolun bilgiyi kullanmak, paylaşmak, yazmak, konuşmak, anlatmak. Para şunu ister. Netlik, odak ve süreklilik ve bunların hepsi bilgiyi eyleme dönüştürmekle olur. Hayat senden çok net bir şey istiyor. Öğrenmeni, iletişim kurmanı ve kendini ifade etmeni. Çünkü bu süreçte eski sen çözülür. Ben bilirim, hali gider.
katı düşünceler yumuşar ve yeni bir sen doğar. Daha meraklı, daha açık, daha esnek ve kendini ifade edebilen bir sen. Ve işte o zaman hayat akmaya başlar. İlişkiler netleşir, zihnin sakinleşir, iletişimin güçlenir. Ama tekrar hatırlatmak isterim. Bu sadece genel bir çerçeve. Senin hayatında bu enerjinin nasıl çalıştığını Merkür ve Jüpiter yerleşimlerin belirler. Eğer bunu kendi haritan üzerinden derinlemesine görmek istersen, birebir astroloji danışmanlığı için bana ulaşabilirsin. Unutma, sen bu hayata her şeyi bildiğini kanıtlamak için değil, öğrenmek ve paylaşmak için geldin. Eğer bu video sana bir şey fark ettirdiyse, kanala abone olarak bu yolculukta benimle ilerleyebilirsin. Videoyu beğenmen ve yorumlarda kendi deneyimini paylaşman hem benim için çok kıymetli hem de bu içeriklerin daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlar. Belki de yazacağın bir cümle başka birinin hayatında bir şeyleri değiştirecek. Burada olduğun için ve bu alana kalbinle eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Şifa olsun. Kolaylıkla ve keyifle olsun.